Teknolojisiyle Japon otomobil pazarında önemli yeri olan Mitsubishi, Karizma'yı Avrupa pazarı için tasarlayıp parçalarını Avrupalı üreticilerden tedarik ederek 1995 yılında Hollanda'da Netcar tesislerinde Volvo S40 ile aynı altyapı üzerine üretmeye başladı. Mitsubishi Karizma 1998 yılında ülkemizde de satılmaya başladı. Fakat ülkemizde etkin ve güçlü bir distribütörünün bulunmaması sonucu model ülkemizde çok fazla benimsenip satılmadı. 1999 yılında küçük, 2002 yılında ise biraz daha büyük bir yenileme operasyonu geçiren Mitsubishi Karizma 2004 yılına kadar toplamda 350 bin adetten fazla üretildi. Renault'dan alınan 1.9 litrelik dizel motorlu karizmalar piyasada oldukça azınlıkta olduğundan biz de çok fazla tavsiye edemiyoruz. Piyasadaki karizmaların çoğunluğunu 1.6 litre motorlu modelleri oluşturuyor. 103 beygir gücündeki bu motorlu modeller şehir dışında 6, şehir içerisinde ise 10 litre seviyelerinde yakıt tüketiyor. Bu motordan daha ekonomik, daha güçlü ve daha çevreci olan 125 beygir gücündeki direkt enjeksiyonlu 1.8 litrelik benzinli motor daha iyi olsa da ikinci elde çok tutulmuyor. Bunun nedeni ise GDI motorun tamiratında ve yedek parçasında sorunlar çıkabilmesi ve bizler için daha önemlisi bu motorların LPG ile uyumlu çalışamaması. Çok sık otomobil değiştirmeyen ve LPG'li kullanıma çok sıcak bakmayan izleyicilerimize 1.8 litre GDI motorlu karizmaları tavsiye edebiliriz. Çünkü bu motor sağlam ve dayanıklı. 1250 kilogramlık karizmayı 200 km hızın üzerine çıkarabildiği gibi şehir içi makul kullanımlarda 9 litrenin altında yakıt tüketiyor. GL, LX, GLX, Comfort, Avance gibi donanımların hepsinde temel donanımlar bulunuyor. En üst donanım paketi olan Elegance'larda ise elektrikli ısıtmalı yan aynalar, ABS, ASR, hava yastıkları, elektrikli camlar, ön arka kol dayama, dijital klima, sunroof, yol bilgisayarı, hız sabitleyici, far yıkama gibi donanımlar da bulunuyor. Modelde 5 ileri şanzıman ile birlikte ülkemizdeki benzinli motorlarında 4 ileri tam otomatik şanzıman da bulunuyor. Yakıt tüketimini yaklaşık %10 oranında arttıran otomatik şanzıman geçiş hassasiyeti konusunda başarılı ve diğer otomatik şanzımanlardan daha sağlam. Oturaklı ve şase yapısı olarak güçlü olan Karizma 2001 yılında Euro NCAP'in yaptığı güvenlik testlerinde yetişkin yolcu güvenliğinden 3, yaya güvenliğinden ise 2 yıldız almış. Liftback'te olan hatchback'lerinin bagajı 430 litre iken sedan kasalarının bagajı 480 litre. İç alanı aileler için gayet yeterli olan karizmaların yumuşak denilebilecek süspansiyonu orta seviyede yalıtımları bulunuyor. İç mekanda saklama alanları azlığı ve yoğun sert plastik kullanımı kalite hissiyatını düşürse de Karizma'nın en büyük avantajı Karizma'nın sunduklarını sunamayan otomobillerden bile daha uygun fiyatlara satılabiliyor olması. Bunun nedeni ise Karizma'nın piyasa otomobili olmaması. 20 yaş civarı tüm otomobiller sorunlar çıkartır. Sizin yaşadığınız yerde de iyi bir karizma ustası var ise ve biraz yüksek yedek parça fiyatlarını göze alıyorsanız uygun fiyatlarından dolayı Karizma'yı değerlendirmelisiniz. İkinci eldeki satış bekleme süreleri çok uzun diye bilinse de özellikle karizma arayanların varlığı sayesinde karizmalar kısa sürede satılabiliyor. Yeter ki otomobiliniz sorunlu olmasın ve fahiş fiyatlar talep etmeyin.